Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Azerbaycan mutfağının olmazsa olmazlarından olan özel günlerimizin ve de bayram sofralarımızın baş tacı çok lezzetli, süslü püslü, nefis mi nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Tarifimizin ismi şekerbura. Gördüğünüz gibi gerçekten de şeker gibi hem görüntüsü hem de lezzetiyle akıllarınızda kalacak nefis bir tarif. Umarım sizler de denersiniz deyip sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İşe hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Bunun için 600 gram unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 200 gram oda sıcaklığında beklemiş yani yumuşamış tuzsuz tereyağı ilave edelim ve elimizle un ve yağ ovmaç haline getirelim. Yani un ve yağ tamamen birbirine karışana kadar elimizle ovmaya devam edelim. İlk başta ne kadar karışmayacak gibi hissetseniz de birkaç dakika kadar ovduktan sonra şu anda ekranda gördüğünüz kıvamı elde edeceksiniz. Şimdi orta kısmına bir çukur açıp diğer malzemelerimizi ilave edelim. Öncelikle bir paket yani 10 gram toz vanilin, yarım çay kaşığı kadar instant yani kuru maya. Burada maya sadece yumuşak tutması için yani mayalandırmak için maya ilave etmiyoruz. 1 adet yumurta, 200 milim ekşi krema yani pişirilmemiş sütün kaymağı, Rus dilinde hama, Azerbaycan dilinde ise süt kaymağı olarak adlanır. Ve kremayı da ilave ettikten sonra şöyle bir çatal yardımıyla çırpalım. Bu aşamada bir aksilik yaşadım. Yani kullandığım krema oldukça sıvıydı. Genellikle A101 ve BİM marketlerde satılan kremayı kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Bu hamurun kıvamına oldukça etki ettiği için çok önemli. O yüzden benim kullandığım markayı kullanmamanızı tavsiye ederim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ve birazcık da böyle bereket için tuz ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamuru yoğurdukça hamurunuzun kıvamı oldukça sert oluyor ise eğer içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave ederek hamurunuzun birbirini tutmasını sağlayabilirsiniz. Ben ne yaptıysam kremadan kaynaklı olarak hamurum istediğim kıvamı bir türlü tutamadı. Maalesef ki kremanın içerisine ilave edene kadar kıvamını da fark etmemiştim. O yüzden eğer sizler de benim gibi çok fazla sıvı bir krema kullanacaksanız tekrardan birazcık una gerek olabilir. Ben şöyle yoğurdukça baktım ki kıvamı tutmadı. Azar azar un ilave ederek tekrardan yoğurmaya devam ettim. Hamurumuz kesinlikle çok fazla yumuşak veya aşırı yani gereğinden fazla sert olmamalı. Buna çok özen gösterin. Ve hamurumuzu birazcık toparladıktan sonra hamuru tezgaha alalım ve daha güzel bir kıvam alması için 3-5 dakika kadar da bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Yeterince yoğurduktan sonra uygun bir yoğurma kabının veya herhangi bir kabın içerisine koyup üzerini hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve en az yarım saat kadar bu şekilde dinlendirelim. Bu aşamada içerisine maya ilave ettiğimiz için mayası gelmesi için beklettiğimizi düşünebilirsiniz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece hamurun bir tık daha yumuşamasını bekleyeceğiz. Ve hamur dinlenme aşamasındayken biz ise geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için yarım kilogram kavrulmuş ve kabukları temizlenmiş fındığın üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz kakule ilave edelim. Ben toz kakule bulamadığım için bu şekilde tohum kullandım. İçlerini açtım ve fındıkla birlikte robottan geçirdim. 5-6 tane kadar yeterli olacaktır. Eğer seviyor iseniz birazcık daha fazla kullanabilirsiniz. Çok özel ve güzel bir baharattır. O yüzden farklı bir aroma katacaktır. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama yine de bulamazsanız veya damak zevkinize uymuyor ise kullanmaya da bilirsiniz. Ve fındıkları robottan geçirdikten sonra uygun bir kabın içerisine alıp üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edelim. Bu aşamada kullandığınız toz şekerin kalitesi oldukça önemlidir. Ne kadar ince taneli olursa o kadar güzel olacaktır.
Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü de 200 mililitredir. Yani toplamda 300 gram kadar toz şeker kullandım. Şimdi güzelce karıştıralım ve iç harcımızı bir kenara alalım. Bu arada artık hamurumuz da yeterince dinlenmiş, hatta birazcık daha yumuşayıp güzel bir kıvam almış. Şimdi hamuru tezgaha alalım ve bir hamur kartı yardımıyla öncelikle 4'e bölelim. Daha sonra ise ceviz büyüklüğünde parçalar haline getirip elimizle bezeler yapalım. Bu aşamada eğer hassas bir mutfak teraziniz var ise bezelerinizi 40-42 gram kadar ağırlığında yaparak yaptığınız şeker buraların tamamının eşit boyutlarda olmasını sağlayabilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi göz kararı yapmayı tercih ettim. Ve hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra üzerlerine bir poşet veya streçle güzelce kapatalım ki hamurlarımız kurumasın. Kapattıktan sonra ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurumuzu açalım. Bu aşamada hamur tezgaha çok fazla yapışırsa çok az miktarda un kullanabilirsiniz. Ve de isteğe bağlı tamamını açıp bir poşetin altına dizip daha sonra içlerini o şekilde doldurabilir. İsteğe bağlı da benim gibi 10'ar tane açıp doldurup daha sonra tekrardan açıp o şekilde devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Şimdi açtığımız hamurlardan bir tanesini avucumuzun içerisine alıp orta kısmına 2-3 tatlı kaşığı kadar iç harcından yerleştirelim. Bu aşamada iç harcının kesinlikle kenarlarına gelmemesine dikkat edelim. Aksi takdirde daha sonra kapatmakta güçlük çekebilirsiniz. Şöyle ya kaşıkla ya da parmağımızla iç harcının üzerinden bastıralım ki şeker buralarımızın içerisi dolu dolu görünsün. Daha sonra ise şehadet parmağımızı ıslatıp hamurun kenarına sürelim. Ve alttan tutarak hamurun uçlarını birbiriyle birleştirelim. Bu aşamada yine dikkatli olalım ki hamurun içerisindeki içlik kenarına taşmasın, yoksa yine de dediğim gibi kapatmakta güçlük çekebilir ve de daha sonra şeklini ayarlayamazsınız. Şöyle birleştirdim ve de hamuru tezgaha aldım. Güzelce düzeltip bir kenara alıyorum ve geriye kalan hamurlara da aynı işlemi uyguluyorum. Ve bir tepsi dolduracak kadar hamura şekil verdikten sonra geçelim şeker buralarımızın kenarlarını bükmeye. Bu aşamada iş baş parmağımız ve şehadet parmağımıza düşecektir. Parmaklarımızın arasına hamuru alalım, genişletelim ve içe doğru katlayalım. Hamuru alalım, genişletelim ve içe doğru katlayalım. Oldukça pratik ve zevk veren bir yöntem. Yani hoşunuza da gidecektir. Ama ilk aşamada birazcık zor gelebilir. Yani birkaç tane yaptıktan sonra çok daha güzel yaptığınızın farkına varacaksınız ama kesinlikle zor bir şey değil. O yüzden bu sizin gözünüzü korkutmasın. Ve hazır olanı bir kenara bırakıp diğerlerinin de kenarlarını aynı şekilde bükmeye devam ediyorum. Bu arada açıkçası bu benim sürekli yaptığım bir tarif değil. Yani böyle çok aşırı profesyonel olduğum bir şey de değil. Sadece özel günlerde ve bayram günlerinde yaptığım. Bugün ise siz değerli izleyicilerim, YouTube kanalı abonelerim için özel yaptığım bir tarif. Birazcık da sesim gidip gelebiliyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Ama hepinizden beğeni ve desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. O yüzden yoruma bir Azerbaycan veya Türk bayrağı emojisi bırakırsanız çok sevinirim.
Ve kenarlarını büktükten sonra şimdi geçelim şeker buralarımızın nakışını vurmaya. Bunun için şöyle özel bir alet var. Cımbız da diyebilirsiniz. Uçları da gördüğünüz gibi şekilli. Bendeki çok iyisi değil. Ne kadar iyi bir cımbız olursa şeker buralarınızın nakışı da o kadar güzel olacaktır. Türkiye'de maalesef her yerde satılmıyor ama online olarak sipariş verebilirsiniz. Yani yine de bulunabilir bir şeydir. Nakış vururken en önemli dikkat etmemiz gereken şey birbirlerine oldukça yakın olmasıdır. Yani bir tane yaptın, hemen kenarından bir tane daha şöyle yakından gösteriyorum gördüğünüz gibi. Bu arada bu nakışın ismi başak, yani başak gibi yapıyoruz. Azerbaycanca sümbül diyeyim. Bana göre en güzel görüntü ve en kolay görüntü bu şekilde elde ediliyor ama dilediğiniz gibi nakış vurabilirsiniz. Tabii bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve şöyle bir tanesi hazır oldu. Onu bir kenara bırakalım ve geriye kalan hamurlarımıza da aynı şekilde nakış işlemeye devam edelim. Bu arada kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Oldukça zevkli ve güzel bir iş. Eliniz alıştıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve tamamının kenarlarını büküp nakışlarını vurduktan sonra pişerken şekillerinin bozulmaması adına üzerlerine birkaç yerden iğne ile delikler açalım. Daha sonra ise yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizelim ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 15-20 dakikadır. Bu süre fırından fırına değişebilmektedir. Şeker buranın özelliği altının birazcık kızarıp üzerinin ise beyaz kalmasıdır. Ama isteğe bağlı üzerinin kızarmasını da sağlayabilirsiniz. Yani tamamen sizin damak zevkinize kalmış ama dediğim gibi üzerleri beyaz kalırsa çok daha güzel görüntü elde edersiniz. Şöyle piştikten sonra ise içini kesip sizlere göstermek istedim. Bu arada oldukça yumuşak ve de lezzetli oldular. Hamur ne kadar yumuşak olursa aslında üzerlerinin nakışı itebilme şansı yüksek olur. Ama yine de ne kadar yumuşak bir hamur yaptıysam da gördüğünüz gibi üzerlerinin nakışları da kaldı ve kendisi de yumuşacık oldu. Umarım dener ve de beğenirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.